İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Navendu Mishra Skype hattımızda olacak. Sayın Mishra, yayınımıza hoş geldiniz. Hemen sorayım, siz dün İngiliz Başbakanı'na HDP'ye ve Güney Kürdistan'a dönük saldırılara ilişkin tutumunu sordunuz. Aldığınız bir yanıt da var. Doğrusu bu yanıt ne anlama geliyor? Hem onu sormak istiyorum, hem de Türk Devleti'nin bölgeyi de riske sokan bu saldırgan tutumu karşısında İngiliz Başbakanı'nın size verdiği yanıtı yeterli buluyor musunuz? Buradan başlayalım isterseniz. Buyurun. Hello dear Mishra, thanks for joining us today. I'd like to directly ask you this question. You have questioned the Prime Minister Boris Johnson if he will condemn the Turkish government over their sustained action against the Kurdish community. What does the answer he gave you exactly means for you? Do you think this answer is enough while Turkey is still continues military operations and carries on the HDP closure process, the Kobane trial as well? Firstly, thank you for having me on this program. Öncelikle programınıza aldığınız için teşekkür ederim. And secondly, the response by the Prime Minister Boris Johnson to my question regarding the Kurdish communities didn't fill me with confidence. As the former Foreign Secretary, the Prime Minister should have a better understanding of the issues, and there's clearly a sustained campaign against Kurdish community in various parts. Kürt halkına yönelik baskılarla ilgili sorduğum soruya aslında eski bir dışişleri çalışanı da olan Boris Johnson çok yetersiz bir cevap verdi. Çok alt düzeyde bir cevap verdi. Aslında bu cevabı biraz da cevap olsun diye vermişti. So the Prime Minister, as a former Foreign Secretary, should have a better understanding of the issues. Kürt sorununu aslında böylesi pozisyonda çalışan birisi çok daha iyi anlamalıydı. Turkey is a NATO member and the UK is a leading nation in NATO alliance. Türkiye bir NATO üyesi ve Britanya'da NATO'nun lider ülkelerinden biri. And we should have very high standards of membership, member nations of NATO, and we should hold them to account. NATO'nun gerektirdiği, NATO'nun kuralları, NATO'nun çerçevesi dahilindeki kurallara göre ülkelerin, devletlerin hareket etmesi gerekiyor. Fakat biz bunu hem Boris Johnson'da hem de Türk devletinde göremedik. Evet, ben ikinci soruyla devam edeyim. If there was a situation in the UK where a political party was being victimized, a legitimate political party with elected representatives at different levels of government, and the state was running a violent campaign and a legal campaign to shut them down. HDP'ye yönelik Türk devletinin bu baskıları ve seçilmiş HDP'lilere yönelik yapılan bu saldırılar kesinlikle Britanya'daki devlet tarafından şiddetle kınanmalıydı. Evet, buradan isterseniz ikinci soruya geçeyim. Dear Navendu, we would like to move the second question. İkinci soru belki biraz da bu bağlamda daha da açmasını sağlayabilir. Hem HDP'ye dönük saldırı hem Güney Kürdistan'a dönük saldırı gösteriyor ki Türk devletinin Kürt sorununu, muhalefeti bastırmaya dönük kapsamlı bir planı var. Bu plan son 6 yıldır da işliyor. Kürtlerin soykırım planı olarak adlandırdığı bu politikaya ilişkin kendisi ne düşünür? Bu konuyla ilgili doğrusu görüşlerini kısaca alalım. Son bir sorumuz daha da olacak, onu da soracağız. Dear Navendu, the attacks of the HDP by Turkish government clearly show that Turkey has a plan to suppress and hide the Kurdish question. It looks like this plan is on last 6 years now, and Kurdish people named this plan as a genocide. How would you comment on this plan? What do you think about Turkey's policies on the Kurds? Very short, very briefly, we will move on to the third question. Look, the UK should uphold the freedom of association, freedom of speech, freedom of press, and freedom of political expression. So speaking as a British Member of Parliament,
I think that UK should promote these values not only in the UK but also abroad. And clearly, there's been civilian deaths. There's been a campaign against the Kurdish community, and that needs to stop. Türkiye'de konuşma özgürlüğü ve özgürlükler tamamıyla kısıtlanmış durumdadır. Seçme, seçilme hakkı kesinlikle çok ciddi anlamda devletin elinin kontrolünün altında olduğu bir durumdadır. Britanya gibi bir ülke eğer demokrasiden, eşitlikten, özgürlüklerden bahsediyorsa en yakın ortaklarından biri olan Türkiye'ye karşı kesinlikle ve kesinlikle bu antidemokratik uygulamalarına karşı kınamada bulunmalıdır. And the Kurdish people have a right to political representation. Kürt halkının da Türkiye'de kendini temsil etme freedom of speech, freedom of expression, freedom of association, and everyone across the world, everyone of any background has human rights and they should be respected. Tüm dünya halklarının olduğu gibi Kürt halkının da Türkiye'de hakları vardır, eşit bir şekilde tüm insanlarla özgürce yaşama hakkı vardır ve derhal bu hak Kürt halkına verilmelidir. Türkiye Kürt halkının üzerinden elini çekmelidir. Evet, ben son soruyu da sorayım. Mümkünse kısa yanıtlarsa Sayın Mishra sevinirim. Türkiye'de doğrusu bölgede çok ciddi sorunlarla yüz yüze. Saldırganlığı önlemek için hangi adımlar atılmalı? Özellikle İngiltere önemli bir aktör. Bu anlamda sorumlulukları nelerdir İngiltere'nin? Belki bununla ilgili kısa bir yanıt verirse seviniriz. The region has very big problems and it also is under big risk now. What else needs to be done to stop Turkey's occupation attacks? The Britain has a very important role as well as it is allies with Turkey. In your view, what are the UK government responsibilities in this issue? Very short, very briefly. The UK government should promote human rights and international law, adherence to international law. So what the UK government should do is lobby the Turkish government to respect human rights and, of course, uphold international law. And only through dialogue and a political settlement we will get the peaceful resolution. Britanya kendi halklarına demokrasi ve eşitliği savunurken bir diğer taraftan aslında Türkiye'yi lobi çalışmasıyla ciddi bir baskı altına alıp Türkiye'deki insanların da demokratik ve eşit haklarla yaşamasını sağlama konusunda Britanya, İngiliz hükümeti Türkiye'ye bu konuyla ilgili çok ciddi baskı uygulamak zorundadır. Evet, peki. Çok teşekkürler Sayın Navendu Mishra. Yayınımıza katıldınız, zaman ayırdınız. Thanks for joining us. Thank you for your comments, dear Mishra, today. Thanks. Bye-bye. Thank you. Teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, yayınımız devam ediyor. Bir başka konuğumuz daha olacak. Danimarka'dan Avrupa Parlamentosu Sol Grubu Milletvekili Nikolaj Villumsen Skype hattımızda olacak. Sayın Villumsen, yayınımıza hoş geldiniz. Önce teşekkür edeyim yayınımıza katılmayı kabul ettiğiniz için ve hemen sormak da istiyorum. HDP üyesi Deniz Poyraz İzmir'de bir Türk ırkçısı tarafından katledildi. Ne yazık ki bu kişi aynı zamanda Türkiye'nin resmi devlet görevlisi olarak Suriye'de de silahlı gruplar arasında faaliyet göstermiş biri. Bu bağlantıya bakarak Türk devletinin bu saldırıdaki rolüne ilişkin ne denebilir? Siz ne düşünüyorsunuz? Dün de bu konuyla ilgili bir tepkiniz vardı. Oradan dolayı bu bağlantıyı sorarak başlamak istedim. Buyurun. First of all, allow me to send my solidarity to HDP and the
people in Turkey fighting for democracy and human rights, what we saw yesterday was a totally unacceptable attack. Öncelikle HDP'ye ve Türkiye'deki demokrasi mücadelesi veren tüm herkese selamlarımı göndermek istiyorum. Dün HDP binasında gördüğümüz korkunç şeylerdi. My thoughts goes to Deniz Poyraz and her family. It's unbearable what has happened. Deniz Poyraz ve ailesi için çok üzgünüm ve buradan ailesine sevgilerimi göndermek istiyorum. But I think it's clear for all of us that this attack does not come out of nothing. We have seen for years a campaign against the HDP with mayors, elected parliamentarians, activists being put into jail. We see a campaign directed from the president's office. Bu son saldırı durup durduk yere çıkmadı. Yıllardır devam eden, HDP'ye yönelik yıllardır devam eden bir saldırı var. Milletvekillerine, belediye başkanlarına, meclis üyelerine aralıksız bir saldırı söz konusu. If there is someone behind this attack, apart from the person who made the attack specifically, of course I cannot sit here and conclude, but I can clearly say that the campaign we have seen against Kurdish people in Turkey and against the forces, not least HDP, in favor of peace and democracy in bu saldırının Turkey. Arkasında sadece bu saldırıyı bireysel olarak düzenleyen bu kişi değil, aynı zamanda Kürt halkına yönelik, Kürt insanlarına yönelik yıllardır devam eden bu baskı ve bu politikalar sonucunda aslında bu saldırı düzenlenmiştir. Those extreme nationalist and Islamist forces are of course responsible for the campaign that they have conducted throughout years. İslamcı ve ekstrem gruplar aslında yıllardır Kürt halkına karşı bu kampanyayı yürütüyorlar ve bu kampanyadır aslında bu saldırının sorumlusu. And no matter what will be the result of the independent investigation that we clearly need to have into this case, I think we can all be sure that at least indirectly those who have campaigned against HDP in such a fierce way throughout years have created the environment that led to HDP'ye karşı yıllardır devam eden ve Kürt halkına karşı yıllardır devam eden bu anti politikalar ve bu kampanyanın umarız bu son saldırıdaki failleri de bunun bedelini öder ve bir şekilde topluma bunun kimin neden nasıl yaptığı dürüstçe açıkça söylenir. Peki ben ikinci bir soruyla devam edeyim. Doğrusu Avrupa'dan da farklı çevrelerden de çok sayıda kınama açıklaması geldi. Ancak Türkiye toplumu artık bu kınama ile ilgili açıklamaların bir anlamının olmadığına da inanıyor. Yani kınamayı aşan şeyler yapılması gerektiğini söylüyor. Türk devletine karşı önlemler alınması gerektiğini arzuluyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Doğrusu kınamayı aşabilecek bir politika nasıl yaşama geçirilebilir Avrupa'da, onu da yanıtlarsanız sevinirim. Are condemning what happened yesterday, but when you look at the Turkish and Kurdish community, they don't expect too much about being condemned. But what else needs to be done rather than condemning on interviews or on social media? What else needs to be done more than condemning this what's happening in Turkey? action needs to be taken. Harekete geçilmelidir. Kesinlikle harekete geçilmelidir. That's how simple it is. Bu kadar basittir. Because what we have seen, I think it's outrageous. We have seen that the European Union, despite a situation where there has been ongoing oppression
in Turkey coming from President Erdogan throughout years have not acted, and that is unacceptable. Erdoğan'ın yıllardır devam ettirdiği bu baskıcı ve ağır kontrol mekanizması kesinlikle Birleşmiş Milletler, NATO tarafından da ciddi şekilde harekete geçilerek bunun önünün alınması gerekiyor. Next week we will have the European Summit where the leaders of the European Union member states will meet. Gelecek hafta Avrupa Parlamentosunda Avrupa parlamenterleriyle bir toplantımız olacak. And of course we should make sure that they will not forget Deniz Poyraz. Ve bu toplantıda Deniz Poyraz'ın ailesinin for many faced prisons and even death in their fight for freedom and democracy, and Türkiye'de demokrasi için mücadele eden, hapis yatan, yıllardır tutsak olan insanların da aynı şekilde bu toplantıda unutulmadan hatırlatılması ve konuşulmasını istiyorum bu toplantıda. So the action we need is that the European leaders use their meeting next week to speak out clearly against the oppression taking place. Avrupa liderlerini gelecek haftaki toplantıda bu konularda kesinlikle kalkıp konuşma yapmaları için harekete geçirmeliyiz. Bundan sonra söz değil, hareketle yolumuza devam etmeliyiz. Peki bir somut soru daha sorarak bitirmek istiyorum. Özellikle Avrupa Parlamentosu Sol Grubu, etkin ve güçlü bir grup. Harekete geçme babında onların bir planı var mı? Ne yapmayı düşünüyorlar? Özellikle Sol Grup olarak bu konuda bir planlamaları var mı? The European left group is very active and very progressive. So in that issue, what is the realistic planning for to take action against the Turkish actions? Unfortunately, we are not the biggest group, but we are indeed an active group. And what we will do is, of course, to ask for this terrible act of terror to be put on the agenda for next week's debate in the European Parliament, and try to use this debate in order to call for the leaders of the European Union to take action. Biz belki parlamentonun en büyük grubu olmayabiliriz, fakat oldukça aktif bir grubuz. Bu aktifliğimiz sayesinde de birçok iletişimimiz söz konusu. Dolayısıyla gelecek hafta yapılacak bu önemli toplantıda bu konuların başlık haline getirilip bu toplantıda ciddi bir şekilde masaya yatırılmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Peki, Sayın Nikolaj Villumsen, zaman ayırdınız, yayınımıza katıldınız. Çok teşekkürler. Dear Nikolaj, thanks for joining us and thank you for your comments today. A pleasure. Thank you. Teşekkürler, memnuniyetle. Çok teşekkürler.